Burası büyülü bir yer Angkor. Ya kesmesin dilini ya. O alkol aldı. Ya şu an neye şahit olduğumu anlatamam yani. Böyle tüylerim diken diken oldu. Acaba kazıklanıyor muyum diye düşündüğünüz her an emin olun kazıklanıyorsunuz. Bu körde her şey yüzüyor. Market yüzüyor, tapınak yüzüyor. Günaydın. Bugün Angkor günü. Hadi gidip güneşi doğuralım Angkor'da. Ve güneş doğuyor. Bilmem kaçıncı kez Angkor'un volkanik taşlarını ısıtmaya başlıyor. Burada gerçeklik yok. Tapınağın, ağaçların arasında gerçeklik kayboluyor. Gerçekten nefes kesici bir yer. Güneş doğdu. Bir anda kuşlar ötmeye başladı. Böyle devasa gagalı büyük kuşlardan bahsediyorum. Buraya ikinci gelişim. İlkinde güneşin doğuşunu görememiştim. Bu sefer karanlıkta fenerlerle tapınağa girmek, o yolu yürümek 20 dakika. Sonra buraya ulaşmak, güneşi doğurmak inanılmazdı. Her yer nem. Ayaklarımız bayağı ıslak. Çok keyifli. Bu dönemi kesinlikle yaşayın. Angkor Wat, Kamboçya'nın Khmer insanının en değerli sembolü. Bu tapınak ulusal gurur. Bayraklarında bile var. Hatta şöyle söyleyeyim. Angkor Wat'ın kutsal merkezi, kulesi 68 metre. Bölgede Siem Reap şehrinde 68 metreden daha yüksek bina yapmak yasak. O derece bir önemi var. 12. yüzyıl başında Kral 2. Suryavarman tarafından inşa edilmiş burası. Angkor Wat'ın inşası inanılmaz bir iş gücü gerektirmiş. 10 milyon taş kullanılmış burada. Gize piramidinde kullanılan taşların 4 katından fazla. Mısır piramitleri elbette çok daha eski ama genel olarak baktığımızda sanayi öncesi dönemde en büyük iş gücü gereken yapı Angkor Wat olmuş. Yani burası kesin. Hem de kral ölmeden önce 32 sene içinde bitirmeyi başarmışlar tapınağı. Avrupa'yı düşünün, o dönemde Köln'ü falan düşünün. Köln katedralini falan düşünürsek boyut olarak çok daha küçük onlar. Ama tamamlamaları asırlar sürmüş. Kıyasladığımız zaman inanılmaz bir iş yükü. Birkaç tabii burada bir ipucu, bir trik, birkaç şehirlerde de var yaptıkları. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi tapınağın inşasında kullanılan taşlar kum taşı. Yani sandstone diyorlar. Taşların bazıları 1,5 ton ağırlığında. En yakındaki kum taşı ocağı ise 40 kilometre ötede. Buranın doğusunda. 10 milyon taş oradan buraya taşınmış. Bunlar zımparalanmışlar. Pürüzsüz hale getirilmişler. Sağlam böyle oturmaları için yerlerine yan yana getirilerek taşlar birbirlerine sürttürülmüşler. Bu sayede böyle kredi kartı kadar sığacak kadar yer kalmamış taşların arasında. Taşları buraya getirdikten sonra nasıl yükseğe taşıdıkları tabii bir soru işareti. Yani bu kulelerin tepelerine taşları nasıl yaşadılar? Bu bir soru işareti. Bunu araştırmak için farklı tapınaklarda yakın dönemde kazılar yapıldı. Bu kazılarda taşlarda iki yüzünde ikişer delik keşfedilmiş taşların. Onları da gösteririm. Ben de denk geldim. O deliklerden sopa geçirilerek taşlar taşımışlar. Yine bu sopalarla taşları birbirine sürtüp uygun hale getirmişler. O zımparalanma işlemini böyle yapmışlar. Peki yukarıya nasıl taşıdılar? Tıpkı Mısır piramitlerine nasıl taşıdılarsa öyle taşıdılar. Önce rampalar hazırladılar. Boydan boya yüksek rampalar. O rampalardan kaydırıp kat kat yukarıya çıktılar. O rampaları toprak rampalardı. İşlemleri bittikçe aşağı doğru rampaları söktüler yerlerinden, kaldırdılar. Angkor tapınaklarına geldiğiniz zaman
Burada dikkat edeceğiniz, böyle de ilginizi çekecek ilk şeyler aslında bu gördüğünüz kadınlar. Bunlar apsaralar. Asya inançlarında bunlar cennet perileri aslında, apsaralar. Bunların hala gösterileri de yapılıyor. Apsara dans şovları yapılıyor. Şimdilik ben katılmayı düşünüyorum. Başka ülkelerde de var. Apsara sadece Kamboçya'ya, Kimerlere özgü değil. Apsaraların dünyadaki en güzel resimleri Sri Lanka'da, Sigiriya'da. O kayanın tepesine oyulmuş vaziyette. Orası da büyülü bir yer. O videomu da kesinlikle izleyin. Bu 2000 betimleme var Angkor Wat'ta. Bunların hiçbiri birbirine benzemiyor. Hepsi özel olarak yapılmış. 37 farklı saç stili varmış hepsinde. Bu apsaraların hepsinde. Çoğu aslında bunların yarasa dışkısı vesaire yüzünden kaybolmuş, zarar görmüş. Ama epey bir fazlası da hala burada. 2000'den fazla seçilebilir apsara rölyefi var. Ben tapınakları, duvarlarını gezdikçe onları çekeceğim. Hinduizm tamamlanmamak üzere yaratılmış bir din. İhtiyaç duydukça Hinduizme yeni tanrılar eklenmiş. Angkor'da aynı o hissi veriyor. Tamamlanmamak üzere yapılmış. İhtiyaç oldukça yeni kanallar eklenmiş, yeni tapınaklar eklenmiş. Uçsuz bucaksız bir yer aslında burası. Uçsuz bucaksız bir şehir. Angkor Wat sanki böyle dev bir bonsai gibi yükseliyor. Böyle insanlardan bir nehir halinde tapınağın bir odasından diğerine akmaya başladık. Çok etkileyici. Angkor, Kimmer İmparatorluğu'nun başkentinin ismi. Angkor Wat dediğimiz şu an içinde bulunduğum o devasa tapınak dünyanın şu anda korunabilmiş, yaşayan, gelmiş geçmiş tek haldeki en büyük tapınağı. Angkor Wat şehri diye bir şey yok. Angkor şehrin ismi. Angkor Wat, Angkor tapınağı demek. Sayısız kanla çevrilmiş, birbirine bağlanmış devasa Angkor şehri. 1 milyona yakın insanın yaşadığı düşünülüyor burada zamanında. Bundan yaklaşık 800 sene önce. Aslında Kimerlerin sadece 22 yıl içinde neredeyse tüm Güneydoğu Asya'yı işgal edebilmelerinin en büyük nedeni ise demir. Demiri kullanmaları önemli. Demiri inşaatta ve savaşta çok etkili kullanmışlar. Harç kullanmıyorlar. Tapınaklarda dev taş blokları demir çubuklarla birbirlerine tutturmuşlar. İşin içindeki sağlamlıktaki kurnazlıklarından bir tanesi de, bir tane trikleri de şu. Bu gördüğünüz laterit taşları kullanmışlar aslında. O dışarıdaki kum taşı komple kaplama. Laterit daha kolay bulunabilen, daha ucuz bir malzeme. Tapınak aslında bundan ulaşıyor. Üzerini kolay oyabilecekleri, işçilik yapabilecekleri sandstone'la ve kum taşıyla kaplamışlar. Tapınağın çökmesi en kolay kısmı aslında kuleleri. Gördüğümüz yüksek kuleleri. Peki Angkor Wat'ın 5 kulesi neden hala ayakta? Diğer tapınaklar, 17 tapınak yıkılmışken. Bilim adamları bu soruya da yakın zamanda cevap buldular. Tapınağa giriş için merdivenler aslında kenar kısımlarda, yani kenar ve orta bölmelerde. İnsanların rahatlıkla girip çıkabileceği yükseklikte merdiven boyu olan yapılar bunlar. Kimer mühendisleri bu noktada köşelerdeki 4 tane kulenin devrilmemesi için bunların etrafına sanki merdivenmiş gibi sahte merdivenler yapmışlar. Bunların insanların rahatlıkla çıkabileceği, inebileceği basamak boyuna değil. Bayağı yüksekler yani bunlar. Yani aslında bunlar merdiven değil. Kuleleri desteklemek için yapılmış taş yığınları. Mühendislikler bu destekleri gizlemek için, estetiği bozmamak için onları merdiven formunda inşa etmişler. Bu arada Angkor'u her gün binlerce insan ziyaret ediyor ve bu binlerce insandan sadece birkaç tanesi şu soruyu biliyor. Soru şu: taşların ne kadar böyle detaylı işlendiğini vesaire görebiliyorsunuz. Ne kadar ince işçilik olduğunu görüyorsunuz. Taşlar önce işlenip mi böyle kat kat kulelere yerleştirildi? Hepsinde çünkü oymalar var. Yoksa önce yerleştirildi ve işçilik sonradan mı yapıldı? Doğrusu ikincisi arkadaşlar. Zanaatkarlar taşlar dizildikten sonra o rampalardan yukarıda başlayarak aşağı doğru ince işçiliklerini yapıp aşağı doğru iniyorlar. Tapınağın çevresinde ikincil bir yapıda, böyle boylu boyunca 4 tarafını çeviren bir yapıda farklı galeriler var. Ben bunların 4 tanesini seçtim. 4 tanesi ünlü. Şimdi bulunduğumuz Battle of the Gods, yani Tanrıların Savaşı galerisi. Burada 21 Hindu tanrısının savaşları betimleniyor.
Tanrılar kendi kişisel özelliklerinden ayırt edilebiliyorlar. Vishnu'nun 4 kolu var. Yine Garuda'ya oturmuş halde. Shiva'nın ise kutsal bir kuyuya biniyor. Hepsinin farklı böyle avatarları var, sembolleri var. Ve bu galeriler boyunca bu şeyleri, savaşları vesaire saatin ters yönünde takip edebiliyorsunuz. Şimdi burada da çok ünlü bir sahnedeyiz. Görüyorsunuz devasa bir yılan var. Bu galeri boyunca Journey of the Sea of Milk galerinin ismi. Bu yılanı gördüğümüz şu deva denen adamlar tutuyorlar. Hepsi. Burada kutsal kaplumbağa var. Burada 4 kollu Vishnu var. Ve bu dünyanın aslında ilk yaratılışını, dünya öncesi tanrıların birbirlerini ikna edişini anlatan, birbirlerini kandırmalarını anlatan bir sahne. Bir tarafta kötülük yılanı temsil ediyor, onu çekiyorlar. Bir tarafta iyilik yılanı temsil ediyor, onu da bir taraftan çekiyorlar. Ve ortada da Vishnu var. Tabii dualizm de var gördüğünüz gibi. Böyle bir sahne. Burası cennet ve cehennem galerisi olarak geçiyor. Ama isimlerine aldanmayın. Asya dinlerinin aslında cennet cehennem kavramları yok. Burada aslında yaptığınız iyi karmaya göre ödüllendirmeniz ve kötü karmaya göre cezalandırmanız söz konusu. Üstteki 2 katmanda cennet simgelenmiş ama yani iyi bir hayat. Ölümden sonra tekrar iyi bir hayat. Ama burada silinmiş onlar. Orada bir figür göremiyoruz. Altta cehennem ama olduğu gibi hatta renkleriyle korunmuş. Burada sayısız olay görüyoruz. Yani böcekler tarafından ısırılmalar, yakılmalar, daha farklı birçok şey var. Yani kılıçla doğranmalar, iple gerilmeler, çok da güzel görseller bu arada. Bu sahnede mesela elinde kılıç var görüyorsunuz. Adamın başını kesecek. Burada yine adamın üzerine oturmuşlar. Bir şeyler yapıyorlar. Yine burada elinde kılıç olan birisi var. Yine birisini iple bağlamış birisini öldürüyor. Burada adamın birini yatırmışlar. Bir şeyler yapıyorlar. Eğilmiş birisi bir şeyler yapıyor. Burada yine böyle bıçaklar geçirmişler. Görüyorsunuz çeşit sahneler var. Burada 2 kişi ortadakine işkence yapıyor. Yine burada bir adam omuzlamış bir adamı uzatıp 2'ye bölecek, ortadan 2'ye. Burada adamın kafasının arkasından bir bıçak geçirmiş. Bakın sahnelere bakın. Burada adamın ağzına bir şey sokmuşlar, bir kılıç sokmuşlar. İnanılmaz sahneler var, cezalandırma sahneleri. Ortaçağ Avrupa tabloları gibi. Korkunç. Burada adamı iple dolamışlar, 2 taraftan çekiyorlar parçalamak için. Sahneler bu şekilde devam ediyor. Bazı yerleri korunmamış, bazı yerleri güzel korunmuş. Bu arada bebeği olmayan maymun yok. Maymunların hepsinin bebeği var niyeyse. Zamanı mı anlamadım. Hepsinin bebeği var. Şubat ayındayız. Burada aslında en önemli soru şu. Arkamda bir yapı var sonuçta. Angkor şehrindeki tapınakların tümünün aksine Angkor Wat doğuya değil batıya bakıyor. Bu şekilde inşa edilmiş. Khmer sembolizminde batı ölümün sembolü. Hinduizminde aynı şekilde. Meru Dağı'nın sembolize eden 5 adet kulesi var tapınağın. Ve ortadaki büyük kulenin tepesindeki bir delikten bahar gün dönümlerinde, ekinokslarda ışık içeri girip 32 metre aşağıdaki gizli bir odayı aydınlatıyor. Bu oda keşfedildi. Buranın inşa ettiren 2. Suryavarman'ın kralın mezarı olduğu düşünülüyor. Bu durum aslında Angkor Wat sadece bir tapınak değil, aynı zamanda tıpkı Mısır piramitlerinde olduğu gibi bir mezar anıtı yapıyor. Tapınağın duvarlarındaki rölyefler de zaten tapınaklar gibi saat yönünde değil, saatin tersi yönünde izleniyor. Bu Hindu ölü gömme gelenekleriyle örtüşüyor. Bir yandan Vishnu
da batı yönüyle ilgili özleştiriliyor. Sonuç olarak burası hem Vishnu'ya adanmış bir tapınak hem de 2. Surya Varma'nın mezar anıtı olması olasılığı çok yüksek. Angkor Wat, Angkor Tapınağı arkamda kaldı. Devasaydı. Burada bakayım ne kadar zaman harcadım. Birkaç saat geçti. Çok güzel tapınaktı. Sabah karanlık olduğu için hendekten geçerken etrafında biliyorsunuz hendek var. Devasa bir hendeği var. Gösterememiştim. Şimdi çıkışta doğu kapısından çıkarken sizi hendeği de gösteririm. Şimdi hendeğe doğru yürüyelim. Ormanın kuş seslerinin içinde şehri geziyorsunuz. Sabah erken gelmenin faydası da var çünkü hani güneşe olabildiğince az yakalanmış oluyorsunuz. Sabah serinliğinde, gerçi tropik ülkelerde pek serinlik bulamazsınız ama gezmiş oluyorsunuz. Angkor Wat'ın çevreleyen surlar. Şimdi doğu kapısından çıktım. Angkor'u çevreleyen böyle devasa bir hendek var. Buradaki yapılar, basamaklar falan tam korunmamış. Diğer kapıda karanlıkta sabah çekemedim. Batı kapısından zaten daha iyi görürsünüz. Angkor Wat'ı çeviren hendek 5 kilometre çapında, 200 metre genişliğinde, hendeğin derinliği 4 metre, sığ aslında. Angkor Wat gibi çok ağır bir tapınağın burada yumuşak böyle kirli jungle'la, bakar mısınız toprağın rengine, kıpkırmızı, batmamasının sebebi aslında su mühendisliğinin ileri seviyede olması. Hendekten sızan su, yani tapınağın etrafındaki hendekten sızan, toprağın altından hendeğin altına doğru, tapınağın altına doğru sızan su, tapınağın altındaki kuru toprağın boşluklarını doldurarak beton etkisi yaratıyormuş. Bu sayede tapınak şimdiye kadar çökmemiş ve 800 yıldır ayakta kalmış. Bu sayede toprağın çökmesi engellenmiş. Su mühendisliği konusunda gerçekten uzmanmış Kimerler ve hendeği olan sadece Angkor Wat'ta değil. Burada irili ufaklı neredeyse bir sürü tapınak var ve her tapınağın etrafında hendek var neredeyse. Hendeğin derinliği tapınağın büyüklüğüne göre ayarlanmış. Bu da aslında o tarz hesaplar yapabildiklerini de gösteriyor. Hendek aynı zamanda Hindu inanışında kozmik okyanusu da simgeliyor. Maddi dünyayla o içerideki Angkor Wat'taki manevi dünyayı birbirinden ayıran okyanus aslında. Yani beşeri dünyayla tanrısal dünyayı ayırıyor hendek. Angkor Tapınağı'nın 5 kulesi de zaten Hinduların kutsal dağı olan Meru'nun 5 zirvesini temsil ediyor. Yunanların nasıl Olimpos'u varsa Hinduların da Meru Dağı var. Tapınak zaten bir mandalanın şekline sahip. Onu da harita olarak gösteririm. Mandalanın olayı gizemli semboller, geometrik çizgiler, astrolojik resimlerle evreni en ideal şekilde temsil etmek.